7'de uyandım. Kahve mahve derken saat 8 oldu neredeyse. Şuraya tuvaletimi yapayım dedim. Yaparken şu vatandaşlar geldi. Düşerek bir el salladım. Bir yarım saate herhalde hazır olurum. Ondan sonra şöyle bir göle, eğer vakit olursa VLKSM zirveye, vakit olmazsa şuralarda bir yerde panoramik manzara var, oraya giderim. Ondan sonra da artık Allah ne verdiyse. Kamp yerinden ayrılıyorum. Saat 9 çeyrek. Hedefim ilk önce gölü görebilecek yüksek bir yere gitmek. Eğer zirve gidebilirsem 3 saat 15 dakika. Zirve altı 2 saat civarı. 12 esas alarak bir şeyler planlayacağım. Şimdilik ilk önce şu tepeye bir çıkayım. Kamp yerinden yükseldim biraz. Şu an için güneş biraz kayaların arkasında kalıyor. Biraz da bulutlar var. Şuraya aşınca bir 50 metre daha aşacağım herhalde. Şu zirve hala aklımda. 12'ye kadar düşünme aşamam var. Öyle devam. 3500'e geldim. Vadi aşağıda kaldı. Şurada da son dönemeç var göl için. Zirvenin yolu sanırım aşağı indirip yukarı kaldıracak. Çünkü başka bir şey göremiyorum. Hadi diyelim öyle bir şey oldu. Zirveye giden bir yol da göremiyorum. Acaba şu gördüğüm patika mı? Bakacağım. Kırgız kardeşimle buradayız. Gölde. Sanırım burada kamp attı ya da burada görevli. Şu zirve ya da panorama için gideceğim. Zaman var. Bakalım. Kırgız kardeşimle Turan'ı kuracağız. Turan. Turan. Do you know this? Turan. Do you know this? This is Wolf. Turan Wolf. Çantayı bıraktım Kırgız kardeşe. Burası zirve yoluna gidiyor şöyle. Burada bir su geçişi var. Nereden geçeceğim? Tık 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 tık. Kazasız belasız geçme peşindeyim. Şu kayalardan ilerlemeye devam ediyorum. İleriden bir yerden yukarıya doğru çıkmam gerekecek. Güneş göle doğru vuruyor. Tatlı bir ortam var. Karşıda hafiften bir buzulumsu kar yüzeyi dağda. Devam. Gölün iki tarafında görebileceğim yere geldim. Güneş şu an çok fazla yormuyor. Hava parçalı bulutlu. Akşam 4-5 gibi yağmur bekleniyor. Saat 10.30. Eğer başarabilirsem 12 civarında zirvede olabilmeyi kestirebilirsem 11.45, 12, 12, 15 zirveyi deneyeceğim. Eğer olmazsa da şu tepelerin birinden drone kaldırıp buradaki yükseklik maceramı sona erdireceğim. Ben buradan geldim. Bir de sanırım şuralardan bir yerden geliyorlar. Benim arkadaşlarımın hepsi oradan geldi. Yolun yarısında atla yürüdüler. Geri kalan kısmında yormuş zaten onları. Neyse ben şu zirveye çıkıp onlara mesaj göndermek isterim ama kısmet olursa olur. Sanırım panorama pik öncesi son yükseliş. Burada panoramadan bütün gölü görebileceğimi düşünüyorum. 3700 metredeyim. Yükseldim biraz. Şuraya aşınca herhalde bir 3800'ler. 3800 ve panorama pik ya da panorama geçidi denilen bir yer var yakın bana. Ondan sonra zirve var. Zirve ekstra bir saat civarı. Şu an saat 11.10. Biraz daha dişimi sıkıp 12'ye kadar tamamlamayı hedefliyorum. Neredeyse 3800'deyim. İlk defa kar kütlesiyle karşılaştım. Burası göl. 3800 3850 gibi. Şu birazcık yukarıda bir yerde sanırım panorama geçişi var ya da zirvesi. Ondan sonra zirveye 1 saat 25 dakika civarı bir şey gösteriyor ama
Eğer hızlı olursam 1 saat, eğer daha da iyi olabilirsem 1 saatin altında ulaşabilirim. Çünkü 200-250 metre civarı yükseleceğim. Bu da tamamen benim performansıma bakıyor. Wow! 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 Panorama Peak'teyim ve inanılmaz güzel görünüyor. Panorama Peak deyince benim aklıma göl panoraması geldi ama meğerse arkadaki dağlarmış. Şu karşıdaki dağı şu anda merak ettim. Uygulamadan görebilirsem bakacağım. Çok tatlı görünüyor. Etrafı full kar. Ben 4000'deysem 6000 oynar mı? Bilemedim. Bakıyorum. 5281 diyor ama adı Ninik Karakol. Karakol. Büyük karakol falan bir şey olabilir. Şimdi benim zirve orası. 4083 metre. Hemen bakıyorum. Çok uygulamadan. Var. 1 saat 24 dakika diyor. Şöyle yandan yükselmeli. Bir deneyeyim bakayım. Yani dağın yarısı 1 saatin altında tamamlanır. Şu renk değişiminin başlayacağı yer, beyazdan kırmızı tona döneceği yere en fazla 1 saatte varırım. Onun üstü tamamen oraya varacağım saate bağlı. Zannedersem oraya vardığım süre kadar bir süre daha zirve için gerekli. Saat şu an 11:20, 12:30'a kadar bence okey. Hadi deneyelim bakalım. Geldim biraz. Şuradan döneceğim. Burayı arkada bırakacağım. Galiba şöyle bir döneceğim. 200 metre yükselmem lazım. Hala 1 saatin üstünde veriyor. 4000 sınırına geldiğim için biraz yoruyor. Burada da çok fazla tutunacak yüzey yok. Yavaş yavaş gidiyorum. Sanırım o aşağıdan gösterdiğim renk değişiminin olduğu bloğa geldim. Buradan sonra 100 metre 150 metre arası bir yükseklik var. Rüzgar şu vadiden geliyor. Şu gölün olduğu yer temiz gibi. Sanırım sağından yükselmem lazım. Tepe biraz yukarıda. Göl böyle. Sanırım dönerken de aşağı indikten sonra kamp yüküyle şurayı aşmam lazım. Emin değilim ama öyle görünüyor. Zorlu bir etaba geldim. Son 100 metre yükseklik kaldı. Şuradan kayalardan yükselmek durumunda kaldım. Bir de şurada da kayalardan yükseleceğim. Sonra da sanırım şöyle dikleyeceğim. Pek zamanım yok ama bakalım. Bir de irtifa da vurmaya başladı. 4000'e yakınım. Allah'tan güneş parçalı. Saat 11:45. 3900'lerdeyim. Zirveye bir 100 metre falan var. Tam şunun arkası gözüküyor. Bu kaya etabından yükseldim. İnerken nasıl ineceğim bilmiyorum. Kara bulut var. Yağmur bırakacak ama lokal bırakır. Büyük bulutlanma şu an için yok ama birkaç saat sonrası için olası. Bakalım. 12-15 diye planlamıştım. 12-15 senaryosunda 30 dakikam var. Yani en kötü senaryo bu olmalı. Neredeyse 4000'deyim. Onunla karşılaştım. Nedir bu? Rotanın biraz solunda kalmışım. Şu kayalıklardan yükseldim. Şöyle bir rota gözüküyor. Oradan. Zirve orası. 100 metre var. Yarım saatten fazla zaman gösteriyor. Burada yine kayalarla yan geçişli
yükselmeli. Bir 100 metre falan yükselmek lazım. Bilmiyorum. Kararsız kaldım. Her zaman tamam yeter, daha fazla çıkma, dön buradan, daha iniş yolu var diye bir iç sesiniz var ama böyle bir manzara etrafınızda olunca, bir de zirveyi görünce ister istemez motivasyon oluyor. Hadi biraz daha, hadi biraz daha. 100 metre kaldı. Mesafe az. Yani şehirde olsa kaç dakika? 3-4 dakikaya gidersiniz. Ama burada yarım saatimi alabilir. Sadece yarım saatim, yani yarım saat demek bir 20 dakika onun inişi demek. Ekstra yorgunluk demek. Akşama kadar yapılacak 10 saatlik yürüyüşe etkisi demek. Neyse, Allah kaza bela vermesin de. Bakalım. Rota bayağı zorlu ya. Yan geçişler, kaya etapları. Bayağı yani başlangıç seviyesine epey zorlayacak yerler. Zirve orası. 100 metre. Saat 12-13. Bir 15 dakika zarardayım gibi. Fena değil. İyi yükseldim. Az kaldı. Zirveye bir an önce varıp dinleneyim. Çantadan bir şeyler yiyeyim. Drone uçurayım. Sonra kısmetse yavaş yavaş iniş. 8 dakika diyor. Buranın tepesi zirve. Yordu baya. Bu da kolay görünmüyor. Yorgunum. 4000 civarı. Hadi bakalım. Her bir tepeyi açtığınızda bir tepe daha çıkıyor. Zirve 63 metre. 1 dakika. 1 dakika diyor ama kekliyor. Bir 5 dakika. Sanırım zirvedeyim. Harita şurayı zirve olarak gösteriyordu. Şurada minik bir şey gördüm. Merak ettiğim için oraya doğru gidiyorum. Zirve orası da olabilir. Bilemedim. Çok bir zamanım yok. Ama gereksiz merak, gereksiz dürtü beni oraya sürükledi. Hiç olmazsa şuranın manzarasını da görmüş oluruz. Burada kar kalmış. Erciyes'in kuzey sırtı gibi. Sanki Erciyes'in küçük zirvesini yaptım. Büyüğüne gidiyorum. Neyse. Bakalım. Kar. Aşağı. Burada bir tabela var. Nedir ne değildir bakacağız. Burada kar geçişi yaptık. Ayakkabının birinden de bir kar girdi. Diğerine de girdi. Bu demek oluyor ki ayakkabıyı çıkarmak zorundayım. Bunun ne olduğunu anlamadım. Burası da bir zirve. Benim amacım göldü. Olmadı, göle yürüyüp uygun bir yerde drone'umu kaldırayım. Zirveye vardım. Biraz yordu. Video falan çektim. Çantamı indireceğim. Bir drone kaldıracağım. 10 dakika, 15 dakika falan sürer. O süre içerisinde dinlenmiş olurum. Canım pek bir şey yemek istemiyor. Suyum 0,4 litre civarı. 0,2'sini kesin kullanırım. 0,1'i opsiyonel kullanırım. Aşağı orta noktada bir yere vardığımda 0,1 opsiyonel suyla kalmayı planlıyorum. Şimdi buradan inşallah drone'u sağlıklı bir şekilde kaldırabilirsem güzel olacak.
Hayatımda ilk defa kuşlarla beraber drone uçurdum. Altında ve üstünde uçtular. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şimdi iniş yoluna kısmetse geçeceğim yavaş yavaş. Bir iki fotoğraf, bir iki video çekeceğim cep telefonuyla. Ondan sonra aşağıdayım inşallah. Zirveden son kez bir panorama alayım. İniş yoluna geçeceğim. Hem gölümüz var hem de burada panoramik dağlarımız. Sağımda ve solumda iki rota beraber gidiyor. Biri iniş, biri çıkış. Ya da kimin kolayına ne gelirse. Ben ikisinin arasında kayalardan alçalıyorum. Kazasız belasız bir iniş diliyorum. İnişe devam ediyorum. Şu kayaları bitirip sağdan diğer tarafa geçmem gerekecek. Yolu kaçırmışım. Şu aşağıdan tekrar yükselmek zorunda kaldım. Şu anda patikada olduğumu düşünüyorum. İlk panorama zirveye 30 dakika diyor. Bakalım. Şuradan panorama zirveyi gördüğümde daha kolay bir yolum olacak diye düşünüyorum. Şu anda çok fazla irili ufaklı kaya parçası olduğu için herhangi bir yolu kaçırdığımda çok büyük kayayı çevirmek zorunda kalıyorum. Dönüyorum. Şu yolun sonuna inebilmek için dönüyorum. Şu an bir tık daha iyi ama hala kayalarda oynayacağım. Şu kayalıklardan sonra bir tık daha iyi. Manzaramız. Da geldiğimiz zirve bunun arkası. Kaya etabının çoğunu bitirdim. Arkamda kaldı. Küçük bir kayadan küçük taşlar var. Onları geçip şurada bir yerde rotaya bağlanmak istiyorum. İniyorum ama ne inişi rota ne de çıkışı rotaydı. Saat 2 oldu ve çok fazla zaman kaybettim. Şimdi ilk hedefe 6 dakika var diyor ama yani inebileceğiniz alan aha böyle. Şu yol zaten kaydırıyor. Taşlar zaten sıkıntı, eğim biraz fazla. Onlar da durmuyor. Büyük kaya da yok. Sağlam bir rota da yok. Yani Allah ne verdiyse iniyorum. İlginç. Ama indim. Burası panorama alanıydı. Arkasındaki zirveye çıktım. Şimdi buradan göle büyük çantamı bıraktığım yere inmek durumundayım. Şimdi inişe geçtim. En iyi koşulda yarım saat. Ortalama 45 dakikada inerim. O aşıtı şuradan 5 saatte geçebilirsem yorgun halimle bence başarı. Göle doğru inişe geçtim. Burada iniş biraz daha kolay, basit. Kayalar kıvamında, çok fazla kaydırmıyor. Yarım saat. Gölün seviyesine geldim sayılır. Bir 5-10 dakikalık yolum kaldı sanırım. Bu yolda yürüyorum. Kampın orada bir çay atıştırıp güzelce dinlenip yola devam etmek istiyorum. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Şu tepeyi aşabilirsem ondan sonra münasip bir yerde çadırı atarım. Mekana geldim sayılır. Şurayı geçip hemen yukarıda kamp alanı ekran. Bunlar galiba bir önceki guest house'daki İtalyanlar. Göl burada. Belki az sonra kahvaltı yaparken bir drone kaldırırım. Elhamdülillah sağ salim indim zirveden. Bir sıkıntı olmadan büyük bir kaya düşürdüm. Bir boy 2 metre kadar düştüm ama şuraya geldi. Çok bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Fakat atlattık. Zirve şuraydı. Zaten diğer videolarda detaylı görünüyor. Şimdi çantamı, kamp yükümü alıp şu geçidi aşacağım. İnşallah tabi. Açtıktan sonra da saate göre en uygun kamp alanında, yani çadırımı atabileceğim bir yerde yatacağım. Saat şu an kaç? Hemen saate bakalım. Saat 15.30. 3 saat yürüsem 19, 15, 16, 18.30 yapıyor.
bir saat daha yürüsem 4 saat yürüyebilirim. Yani ortalama 4 saat yürüyüşte bir kamp alanı bulurum inme geliyor. Yanında suyu olan. En azından geceyi orada geçiririm. Tabii ondan sonra Altınarşan'a oradan ne kadar sürede giderim bilmiyorum. Altınarşan'ı geçeceğim her türlü. Herhalde bir şey olmayacak. Elevation falan olmayacak. Elevation olmayacağı için çok da mesele değil gibime geliyor. Yani olmadı. Erken kalkabilirsem 10 saat yürürüm yani ne olacak. Diğer bir avantaj araba var iki yerde. İlk yerde kullanmak istemesen bile ikinci yerde kullanabilirsin. Rotaya bakacağım. Rota güzelse yürürüm. Değilse hiç zaman kaybı yapmaya gerek kalmadan arabaya atlarım. Pazartesi yarın. Yani çok yoğun da olmaz. Nasıl olacak bilmiyorum. Yarın gelince göreceğiz. O yüzden günlük plan yapmakta fayda var. Ben topladım yükümü. Şu geçidi aşmayı planlıyorum. Saat 3:45 bir şey. Aşağıda hot tüp var herhalde, termal, bilmiyorum. Çadır koymuşlar. Zirveden dönerken daha önce aynı guest house'ta kaldığım arkadaşlar orada biz termal yapacağız demişlerdi bu gece. Bilmiyorum, termal mi var, başka bir şey mi var. Onlar orada kalacak. Yükselmeye başladım. Gölü böyle görelim. Aşağıda da vatandaşlar ilan gibi bir şey asıyorlar. Böyle yukarı devam edeceğim. Pas civarında bir yerdeyim. Sanırım görebileceğim en iyi manzara bu. Ya da biraz daha çıkacağım. Görebilirsem gölü göreceğim. Şu an 3900 civarındayım. Manzara bu. Adam utanmadan buraya reklam koymuş. Ben de acaba pas ile ilgili bir şey mi ne zannettim. Az önceki tepeyi geçtim. Gölün diğer kısmı kaldı burada. Diğer taraf gözükmüyor. Yol böyle devam ediyor. Acaba termal burada mı? Burası daha uygun bir seçenek gibi geliyor. Önceki çadır pek gözüm tutmamıştı. Belki oradadır termal. Ben devam ediyorum yoluma.
Şu anda 3900'deyim. 3900'e devam edip 4000 geçiş yapacağım. Şu an fena değil durum. Arada geçiş buradaymış. Ben hep burada bakıyordum ama geçiş burası gibi görünüyor. Ya da bilemedim. Az önceki geçişi heyecanlanarak pas zannettim de pasa daha bayağı var ya, böyle 2-3 tane yol gideceğim. Bu da gölün son durumu. Hava durumuna göre, tabi 2 gün önceki hava durumuna göre, internetim yok 36 saattir. Şu sıralar yağmur yağması lazım. Ağır bir yağmur değil ama yağması lazım. ...4000 metrede yetişen çiçek. Nasıl oluyor da 4000'de taşların arasında, bitki örtüsünün olmadığı yerde çiçekler yetişiyor. Biraz daha yükseldim. Manzara biraz daha aşağıda kaldı. Burası paralı kamp herhalde. Öyle zannediyorum ki hot tüp, termal de var, sıcak su da var. İnsanlar gelip insan gibi gölde bir gün dinlenip kendilerine güzel bir gün, güzel bir olasılık mı sunuyorlar, imkan mı tanıyorlar. Biz de 4000'de devam edelim yürümeye. Daha 3 saat önce 4000'i geçmemişim sanki. Sonra 4000'den 3600'e. Sonra tekrar çık 4000'e. Hadi bakalım. Bizim pas şimdi daha açık belli oldu sanırım. 4000. Oradan sonrası iniş. Zorlu olacak. Zaten yarım yorgunum, yarım tüketmişim enerjiyi. Tepeyi aşarken %80'imi kullanacağım gibi duruyor. İnerken bu enerji yoksunluğu beni yavaşlatacak. Sakatlık olmadığı sürece sıkıntı yok. Gücümü optimum kullanmak istiyorum. Hadi bakalım nerede devam edeceğiz videoya. Burası da gölün altını aşan kısmı. Buraya da 300 metre içerisinde kaya düşüyor. Dikkatli geçin demiş. Yani mümkün olduğu kadar durmayın demek istiyor. Bu arada güzel uyarı. Kayaya düşen yüzey böyle. Sıcaktan sürekli kopuyor kayalar. Küçük taşlar. Eğim de fazla olduğu için sürekli düşüyor. O yüzden öğle vakti özellikle dikkat etmek lazım. Aşıta biraz daha yaklaştım. Ama zorlu. Oraya geçtikten sonra bir şey kalmayacak. Yürümeye devam ediyorum. Herhangi bir mola şimdilik planlarımda yok. Bakalım, devam. Gölün suyu üstteki karlı dağlardan, buzullardan geliyor. Böyle göl boyunca uzayıp gelmiş olduğum yerden dünkü yürüdüğüm vadiye dökülüyor. Aşıt şurada. Yavaş yavaş çıkacağım. California friends. They just going for lake. Ben de yolda karşılaştım. Geçişe az kaldı. Şu tepeyi aşacağım. Ondan sonrası olay tamam. Vatandaşlar şu an geçidin son noktasındalar. Oradan itibaren aşağı doğru inişe başlayacaklar. Burası rüzgarlı. Birazcık vadinin arasında kalırım. Yüksek bir vadi. Tam olarak değil ama büyük bir vadi olduğu için rüzgarın yön değişimleri çok fazla. Suyun geldiği yön güzel bir şey yapmış orada. Kocaman bir glasyer. Artık glasyer mi? Yoksa
Yazın eriyor mu bilmem ama glasyere yakın. Üst tabanı bayağı iyi duruyor. Onunla beraber yanındaki dağların da kar tabanı iyi duruyor. Yani kalabilir yaz boyu. Şu anda Ağustos kafasında birine yakınım. Yani bir ay sonra yavaştan buralar kar yağar. 4000 metrede bu çiçeklerin işine. Aşıta az kaldı. Son yükseklik. Bu da gölden alabileceğim son panorama. Belki aşıttan sonra şurası biraz daha kapanacak. Ortam böyle. Buraya geldim ama çok sert. Yani şuraya yükselene kadar çok sert. Geçide geldim sanırım. Şurası geçit gibi görünüyor. Tepede birileri vardı. Acaba dedim geçiş oradan mıdır? Ama manzara için mola da vermiş olabilirler. Şimdilik bu yolun sonu geçit gibi görünüyor. Buralarda bir yerde drone kaldırmak istiyorum ama pek zamanım da yok. Bakacağım. Saat 5:40. Aşıta geçide geldim. 3910 metre olarak gözüküyor. Buradan aşağı bu vadiye ineceğim. Bu vadiden şu yurtlardan sonra suyun olduğu yerde kampa atmayı planlıyorum. Navigasyon inişi şöyle bir şey gösteriyor. Bayağı sağlam. Sanırım buraya inerken de biraz sıkıntı. Şuradan sonra çok bir zorlayan bir şey yok ama şu herhalde bir 100-200 metre irtifa kaybetmek için. Aha, burada bile zor duruyorum. Birazcık yoracak sanırım. Kestirmeye çalışıyorum. Şuradan bir yol iniyor. Şuralardan bir yol daha iniyor. Çıkan vatandaşlar bu yolu tercih ediyor. Şurada inen vatandaşlar da büyük olasılıkla şuradan indi. Şurada bir adam var, o da büyük olasılıkla oradan indi. Şu gözüme güzel gözüktü sanki. Seri iniyor ama biraz dip gibi göründü. Yani şu adamın şurada 4 elden 4 nokta kullanması da ilginç. 2 el 2 ayak. Yani orada onu kullanıyorsan yukarıda sen ne yapacaksın? Şu an için kestiremedim. Şunun başına gidip bir de ona bakacağım. Sonra karar vereceğim. Buradan iniyorlar. Oradan kıvrılıp aşağı doğru veriyorlar. Orası daha makul. Babalar falan da var. Burada bir drone kaldırmayı düşünüyorum. Drone beni 15 dakika geciktirir. Bilmiyorum. Bu noktadan drone kaldırdım. Burası göle veda noktası gibi bir şey. Şuradan aşağı iniş başlayacak. İnmeye hazırım. Saatte geç oldu. Yarım çarşaktan indim. Ta yolun başından beri azıcık bir çarşak tabakası vardı. Oradan indim. Ondan sonra da eğim burada biraz azalıyor.
Ondan sonra tadında şurada böyle bir şelale var. Dağın ortasında tüp. Olur da ihtiyacın olursa gel buraya. Burası gölden Altın Arşan'a doğru giderken ilk kamp, daha doğrusu ilk yurt. Bunun gibi başka var mı yolda bilmiyorum. Ama sanırım Altın Arşan'dan gelirken göle en yakın olan yurt bu. Talanını bir de buradan görelim. Kırgız kardeş turistle bir şey konuşuyor. Bana da burada su geçişi kaldı. Nereden geçeceğim ben? Ayakkabıların altı zaten yok. Kırgız kardeşim beni kampına davet etti. Gel dedi, 2 tane turist var dedi. Yemek yapacağım dedi. Gel dedi, sen de ye dedi de. Ya 1 saat daha yürümem benim. Yarın 1 saat daha fazla dinlenebilmem demek. O yüzden gidebildiğim kadar gidip hava kararmadan önce çadırı kurmak istiyorum. Burası da Altın Arşan'a giderken ikinci yurt. Bu biraz daha düzenli. Daha büyük ve daha yeni gibi duruyor. Yani lüks. Bu yurtlar lüks yurtlar kardeşim. Bu önümdeki yakın olan mutfak. Adamların masaları şekil. Biz gariban takılmaya devam. Baba yaşıyorsunuz baba bu hayat. Yaşıyorsunuz. Bu da ben. Bugün kaç kilometre yürüdüm? Hiçbir fikrim yok. 15 yürüdüm mü? Belki 20. İşin ilginç tarafı zirve. Zirveyi de boş ver. Güne yükselişle başladım. Yükselişten sonra yetmedi, zirve yaptım. Ondan sonra indim zirveden. Tekrar yükseliş bu pasa kadar. Yani geçide kadar. Ondan sonra iniyorum. Altın Arşan'a doğru iniyorum. Son 1 saatim. 1 saat daha yürümeyi planlayıp 19:30 civarı güneşin batmasına 40 dakika 45 dakika kala çadırı kurup ayaklarımı derede ıslatıp yemeği ateşe vermeyi planlıyorum. Tabii plan bizden. Tutar mı tutmaz mı? Orası Allah'tan. Burada vatandaş çadır kurmuş. Sesi de açmış. Kuş bekliyor. Kuş çekiyor. Karşıda da 2 tane kocaman bir şey var. Buradan gözükmüyor mu bilmem. Fotoğraflıyor. ...1400 civarındayım. Bu at bokları başladı yine. Yine ben buradan duyurumu yapayım. Kardeşim çıkamıyorsanız çıkmayın. Atları ellemeyin. Yormayın atları. Az önce kamp yerini geçtim. Suya bir yakınlığı yok. Benim aşağı inmem lazım. Suya yakın olmam lazım. O yüzden şuradan tepeden inip aşağıda suya yakın bir yerde çadırı kurmayı planlıyorum. Bundan sonra Altın Arşan'a giderken bir adet daha kamp alanı görünüyor haritada. Sondan bir öncekinde. Hatta sondaki ve sondan bir önceki ikisinin arasında bir yerde çadırı kurmayı planlıyorum. Şuralarda bir yerde. Burada bir kamp yeri bakıyorum. Çoğu yer avantajlı. Düzlük gibi görünüyor. Suya zaten yakın. Islak olma durumunu değerlendiriyorum. Yani ıslak olsa bile çadır ve uyku tulumu var. Uyku tulumu diyorum. Mat, şişme mat olduğu için yerden 3 santim 5 santim seni kesiyor. O yüzden çok da bir numarası yok yani. Yer ıslak olsa bile dalgana bakarsın. Burada böyle bir açıklık var. Çadır kurulmuş da olabilir. Kurulmamış da olabilir ama genel olarak burada her yer uygun. Çadırı kurdum. Yağmur başladı. Su yakın. Üstümü
yıkamayı düşünüyordum. Su böyle buradan geliyor. Üstümü yıkamayı düşünüyordum. Yağmur yağıyor şu an. Üstümü yıkamalı mıyım? Pantolonum çok fena toz içinde. Dışarı bırakırsam gece yağmur yağarsa sabaha kadar kuruması zor olur. Ayrıca yarının hava durumunu da bilmiyorum. Bu arada elim bok oldu çadırı kurarken. Onu yıkıyorum ama 2 el lazım. Kamerayı şöyle koysam. Yağmur hızlanıyor gibi. Yani üstümle ter kokuyor. Pantolonlar full toz. Çok tozlandı. Herhalde yağmurun altında bir süre takılsam benim işim görülecek gibi ama kurutması biraz mesele. Belki çadırın yan tarafına konulur. Şu an biraz ıslanmayı planlıyorum gibi ya. Bilemedim. Ortam böyle.